Merhabalar. Pelin'in seyir defterine öncelikle hoş geldiniz. Rezan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kusura bakmayın çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Sizi de biraz sıkıştırdık ama öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İzleyicilere de bir şey söyleyeyim. Sizi biraz beklettik ama inanılmaz yoğun bir program var. Çünkü gündem çok yoğun. O yüzden sizi de bekletmiş olduk. Ben özür dilerim. Hemen konuya gireyim Rezan Bey. Ben şöyle not aldım önüme. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir açıklaması oldu. Böyle bir matbu kağıdın görselini gördük. Anlamaya gayret ettik. Fakat ben zorlandım. Bize anlatabilir misiniz? Yani Matiye Ahmet Minguzi davasında bu bıçağın suç aleti sayılmama meselesinde tam ortada yaşanan şey nedir acaba? Şöyle, biliyorsunuz Matiye Ahmet Minguzi'yi 24 Ocak'ta kaybettik. Evet. 24 Ocak'ta çok elin bir olayda insan olma vasfına aykırı, canice işlenmiş bir cinayeti ve kaybettik. Ve hepimizin evladı aslında Ahmet Minguzi ve dolayısıyla hepimizin de içi acıdığı çok olağanüstü bir süreçte süreci takip etmeye başladık. Mart ayı gibi 20 Mart gibi bana aile geldi, vekalet sunmamı istedi. Biz de daha önce Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Nazlı Sinem Erkösoğlu gibi çok önemli sosyal sorumluluk projesinde mağdur vekilliği yapmıştık biliyorsunuz. Evet. Yine apartmanı Rönesans, Rende gibi depremzedelerin dosyalarına da bu kapsamda bakıyorduk. Aileden böyle bir talep gelince biz de onların bu hukuki mücadelesine tabii ki destek olmak istedik. Adalet teşvik etsin, maddi gerçek ortaya çıksın ve kamu vicdanı rahatlasın diye. Burada iddianame tanzim edildi. İki failler bakımından yargılama yapılırken biz istedik cinayet mahallinde. Çünkü normal koşullarda aşağıdaki ilk karşılaşmada bisiklet çetesi kaykay meselesi var. Bu tutuklu fail Ahmet Minguzi'ye bisiklet çetesi burada mısınız diyor. Ahmet Minguzi de kaykay bu diyor. Seni deşerim diyor. Elindeki bıçağı göstererek. İkinci karşılaşmada 3 dakika sonra 8-17 sularında yumruk atıyor. Pazar esnafı araya giriyor. Ve 8:20'de de hepimizin içine acıtan o canice insan olmamasına aykırı cinayet işleniyor. 6 defa bıçağı sallıyor. 3 tanesi denk geliyor. Biri kalbe, biri akciğere, biri de uyluğa. İkisini müfreden öldürücü ve Ahmet'i 17 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kaybediyoruz. Ne yazık ki. Ve fakat tabii orada olay da olay örgüsüyle örtüşmeyen akademik olarak bir doçent olarak ben baktığımda hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına uymayan meseleler var. Çünkü biz son 20 yılda Türkiye kamuoyunda birçok önemli dosyada mağdur vekilliği yaptık. Ama burada özellikle bilirkişi raporuna da yansımayan ve bizi çok rahatsız eden bir görüntü tespit ettik kişisel olarak. Olay mahallinde keşif istedik. Yapılmadı. Sağ olsun Ayşenur Sarıaslan olağanüstü bir mücadelesi var. Onu da aldım yanıma. Arkadaşlarımızla birlikte güvenlik endişesine rağmen biz kendimiz gidip keşif yaptık. Ve şunu tespit ettik. Aslında bu caniyi Ahmet karşılaşmadan önce sabah 8:11-14'te saniyesi itibariyle tam onu da verirsek isabetli olur. Tezgahtan bıçak alıyor. Diğer fail bunun önünü kapatıyor. Ve daha sonra 8:14'te ilk karşılaşma gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu faili bir tasarlanmış, bir tasarlanmış ama daha önemlisi o cinayeti işlemeye iten bir motivasyon var. Çünkü siz ilk defa karşılaştığınız iddia edilmiş kişiyle karşılaşmadan önce bıçak alamazsınız. Bu hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırı. 1 Mayıs tarihinde bunun üzerine ben gidip şikayetçi oldum 1 Mayıs'ta ve resmi tatildi. Bizim çabalarımız sonucunda bu failler 7 Mayıs'ta yeni 2 fail tespit edildi. Gözaltına tutuklandı. Aslında bunların görüntü ve bilirkişi incelemenin çok önceden 24 Ocak'tan hemen sonra yapılması Başsavcılık ve kolluk tarafından ve diğer 2 faille tutuklanarak bu dosyanın 4 tutuklu failin olması gerekirdi. Ama bizim çabalarımızla sonrasında olay yerinde aslında olan eylem üzerinde ortak hakimiyet sağladı. Birlikte geldikleri, olay mahallinde birlikte oldukları, sonrasında birlikte cinayet mahallinden ayrıldıkları da diğer 2 failde tespit ettik. Bunların ismini söyleyemiyorum çünkü 18 yaşını ikmal etmedikleri için fail tespitini de bilinçli olarak kullanıyorum. Aksi halde çocuk koruma kanuna göre suça sürüklenen çocuk tabirini kullanmam lazım. O tabiri kullanmak da içimden gelmiyor. Böylesine bir insan olma vasfına aykırı bir cinayette, canice işlenmiş bir cinayette, çünkü yani bunların suça sürüklenmeleri değil, bizatihi suçu işlemek için sebat gösterdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla yani akademik olarak o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Dolayısıyla fail deme zararı oluyor. Bu 2 failin baştan beri tutuklu olması lazımdı. O olmadı. Şimdi
yeni iki faili kullandıkları bıçak ve Evet. savcılığa sundu. Hı hı. 11 metrelik bir bıçaktan bahsediyoruz. Ve bu bıçak baktığınız zaman aynı zamanda yeşil saplı bir bıçak. Hatta uzmanlık raporundan direkt okuyayım size. Çok Buyurun. daha sıkıntı olur. Tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil renkli plastik kabzeli bir adet bıçak. Uzunluğu da 10,3 santim. Biz 12 santim diye tayin ediyorduk. 10,3 santim. Bu Ertesi gün ben o tutuklanan yeni iki failden biri dedi ki çok ilginç bir şekilde biz parkta önce karşılaştık. Bu olan asıl bıçaklamayı yapan faille ya Ahmet'in yanındaki iki arkadaşı, Ahmet'in arkadaşları tartıştılar. Evet. Bunun üzerine aşağıya inildi. Çünkü ben çapraz sorguda sorduğumda bu fail demişti ki ya ben bıçağı aldım doğru. 30 saatte aldım. Bu da doğru. Peki sen 8-11'de bıçağı aldın. 8-14'te Ahmet'le ilk defa karşılaştığını aşağıda iddia ediyorsun. Bıçağı niye aldın? Yani bu hayatın olağan akışına aykırı. Niye ne diyor? aldın? Ya dedi ki işte ben dedi bir kavga olabileceğini öngördüm ya. Sen karşılaşmadın. Hiç münakaşa yapmadığını iddia ettin. Geçmişte hiçbir husumetin olmadığı bir kimseyle sana hani yukarıdan bir şey mi geliyor? Sen nasıl karşılaştığını, tartışacağını, onu katledeceğini ve bir kavga yaşanacağını tahmin ediyorsun. Dolayısıyla öncesinin olduğu çok açıktı. Park yerinden bahsedince ben de bunun üzerine mahkemeden park yeri görüntülerinin celbini istedim. Otopark görüntülerinden bahsediyoruz. Park yani pazarın üzerindeki park. İlk defa karşılaştığımız iddia ediliyor ya. Mahkeme bunu yazdı. Ne hikmetse 30 gün sonra bu silindiği için bu park yeri kayıtları bunun görüntüleri mevcut olmadığı zaman aşımına uğradı ve silindiğine dair polisten cevap geldi. Evet. İhmal hukuken bu. Yani fail fiili tespit eden delilleri toplayan başsavcılığın ve kolluğun 24 Ocak'tan hemen sonra bu park yeri görüntülerine ulaşması lazım. Nasıl? Diğer iki faili tutuklasalardı, tutuklanan yeni iki failden bir tanesi 17 yaşında olan park yerinden ilk defa bahsetti dosyada bizim şikayetin sonucunda. O zaman hemen el koyup 30 gün içerisinde bu görüntüleri alabilecekler. Birinci ihmal burada. İki, bıçak görüntülerini ilk defa biz ortaya koyduk ve biz dedik ki ateşli silahlar kanuna muhalefetten de bu konuda bir soruşturma yürütülüyor mu? Bizde bakın bir 6136 sayılı kanun var. Bu kanun ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanun. Bizim kanunumuzda siz bu kanunun yasak saydığı ruhsatsız silah taşırsanız, kanun yasak bıçakları taşırsanız soruşturuluyorsunuz, yargılanıyorsunuz ve ceza alıyorsunuz. Onu kullanmasanız bile hiçbir suç. Yani üzerinde taşıyorsanız ve bulunduruyorsanız bu müstakil bir suç, başlı başına bir suç, ayrı bir suç ve ceza alıyorsunuz. Mesela bıçaklar bakımından eğer siz kanun yasakladığı bıçakları kullanırsanız bu 636 sayılı kanunun 15. maddesine göre 6 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanıp 6 aydan 1 yıla kadar bir hapis cezası alıyorsunuz. Hatta son fıkraya göre de bu kanun 4. maddesinin 3. fıkrasında yazılı olan bıçak ve diğer aletleri hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyorsanız 3 aya kadar hapis ve halde para cezası ile cezalandırılıyorsunuz. Biz dedik ki burada öldürmeden yürüyen bir soruşturma zaten vardı. Yargılandı. Evet. Diğer iki fail de tutuklandı. Ek iddianame gelip birleşecek. Ama burada ikinci bir suç var. Ek bir suç. O da 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçakların taşınması hakkında kanunla ilgili bunun izinsiz yasak nitelikte bıçağın taşınması. Bundan ötürü ya 6 aydan 1 yıla kadar ya da en kötü ihtimalle 3 aya kadar ek ceza verilmesi lazım bu faile. Çünkü eylem aynı zamanda yasak nitelikli bir bıçağın ve suç aleti olarak kullanılan bir bıçağın, bir çocuğun katledildiği suç aleti olan bıçağın, özellikle betimliyim burada, metaforik anlamında söylüyorum, taşınması. Bunun üzerine ayrı bir soruşturma yürüyordu. Bunun akıbetini soruldu. Bunun akıbeti soruldu, soruşturma yürüyor diye cevap geldi. Ta ki dün değil önceki gün bize karar gelene kadar. Bize bir karar geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiş. Takipsizlik kararı. O takipsizlik kararı da burada bakın. Şöyle bir karar vermiş. Görüyorum. Bu takipsizlik kararında diyor ki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı biz emniyete yazdık, kriminal daireye, polis laboratuvarına. Bize cevap geldi ve denildi ki bu cevapta bu uzmanlık raporu biz aldık. Uzmanlık raporuna göre 6136 sayılı kanun 4. maddesinde belirtilen
yasak niteliğe haiz bıçaklardan değildir diyor Emniyet Genel Müdürlüğü. Bakın onu da koyayım. Bu da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Görüyorum. konuya ilişkin değildir diyor Emniyet Genel Müdürlüğü diye. Rezan, araya giriyorum. Neye istinaden değildir diyor. Yani o betimlemeye, tarife uymadığı için mi? Diyor ki kanun 4. maddesinde nelerin yasak olduğu tek tek söylenmiş ve yazılmış. Şimdi sağlık raporunda diyor ki bu bıçak taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 6136 sayılı kanun 4. maddesinde belirtilen yasak niteliğine haiz bıçaklardan değildir diyor. Rapor böyle gelince emniyetten biz de takipsizlik vermek zorunda kaldık diyor. Peki kanun 4. maddesi ne diyor? Kanun 4. maddesi şöyle söylüyor. Bakın 1. Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz ve topuzlu kamçı, boğma telli veya zinciri, muşta ile saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikli benzer aletlerin yapımı yasaktır. Yapımı. Şimdi mesela burada bize göre sivri uçlu ve oluklu bir bıçak var. Zaten yazıyor. Bakın Evet. raporun kendisinde yazıyor. Değil mi? Sivri uçlu. Sivri uçlu, oluklu yazıyor. Evet. Yazıyor. Yani oluksuz ama sivri uçlu. Tamam mı? Bu sivri uçlu bıçak var. Bir. İki. Fıkrada diyor ki bunlardan bir sanat ve mesleği icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığı'nca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir. Güzel. İzin almış olması lazım. Sen diyor bir meslek ve sanatı icrası kapsamında kullanıyorsan yani bir kasap da et doğramak için eğer bir şeyi kullanıyorsan diyor bir bıçak ya da bir meyve sebze tezgahında manavda kullanıyorsan ya da oduncusunun odun kesmek için baltayı kullanıyorsan diyor bununla ilgili mutlaka belli kurallara göre izin dahilinde bunu kullanabilirsin. Bunu da koyduk kenara. Tamam. Diyor ki ilgili kısmı söyleyeceğim. Yalnız da sporda kullanılan yiyili ateşli silahlar ve mermilerle ilgisiz tüfekler ve mermilerin geçelim. Ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu kanun hükümlerine tabi değildir. Şimdi diyor ki bir meslek ve sanat icrası kapsamında bıçak kullanırsan bu olmaz diyor. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi bu demiş ki bak bu oluksuz bir bıçaktır. Bir meslek ve sanat icrası için kullanılan bir bıçaktır. Bu nedenle kanunun yasakladığı bıçak değildir. Bu nedenle ben 636 sayılı kanun kapsamında 15. maddeye açısından suç oluşmaz diye düşünüp takipsizlik kararı veriyor. Biz de diyoruz ki bu Nasıl? bir meslek ve sanatın icrası kapsamında kullanılan bıçak değildir. Bu bir meyve sebze bıçağı olsa bile bununla bir çocuk katledildi. Evet. Can ve hunharca insan olma vasfına aykırı bir cinayet işlendi. Dolayısıyla siz burada kanunun yasak niteliği haiz kapsamında değildir diyemezsiniz. Buna ilişkin kriminal laboratuvar raporu hukuka aykırı ve yanlış. Keşke bu raporu itibarı kabil hale getirmeyip yeni bir rapor alsaydınız diyoruz. Bir. Çünkü bununla bir meslek ve sanatın icrası yapılmamış. Bu bıçakla bir çocuk katledilmiş diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla buradan verilen takipçi kararı hukuka aykırıdır. Hukuk devleti olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız ve buna itiraz edeceğiz diyoruz. Şimdi bunu kenara koyalım. Tamam. Savcılık bu açıklamasında diyor ki benim yapabileceğim bir şey yok. Evet. Emniyetten gelen rapor bana böyle olduğu için yani emniyet raporunda yasak nitelikli haiz bıçaklardan değildir dediği için yasaklanan bıçaklardan ben mecbur takipsizlik verdim. Yani savcılık emniyete atıyor topu, böyle demek durumundayım. O tarafa atıyor. Tabii. Emniyetten şu rapor geldi diyor. Ben de bu raporu esas almak zorunda kalarak yani yasak nitelikli olmadığı için mecbur olmamına karar verdim. Şimdi emniyetten gelen rapor hatalı bir rapor. Çünkü bu nereden söylüyorum? Yani sivri uçlu bir bıçak öldürmeye mahsus ve bir insan öldürülmesi kasten bir çocuğun yarınların umutlarının geleceğinin ellerinden alınmasına dair bir hunharca cinayette kullanılmış bir bıçak. Bunu kenara koydum. Şöyle bir kamuoyunda yanlış anlaşılma oldu. Bıçak silahtan sayılıyor, bıçak silahtan sayılmadı. Bu perspektifte bakış açısı yanlış. Niçin yanlış? Şundan mütevellit yanlış. Bir defa kasten öldürmenin silahla işlenmesi suçun nitelikli hali değildir. Yani cezayı ağırlaştırmış müebbet hapsi o getirmez.
tasarlama getirir, canavar ceis varsa o getirir, çocuğa karşı ise getirir, kan gütme sahiki varsa, töre sahiki varsa bunlar getirir. Silahla işlenmiş olması öldürme eylemi bakımından nitelikli değildir. Yaralama eylemi bakımından niteliklidir. Dolayısıyla sadece öldürmenin silahla olması veya yumrukla olmasının ceza miktarı bakımından bir farkı yok. Bunu kenara koyalım. Tamam. Türk Ceza Kanunu 6. maddesi bıçak, silah, ateşli silah, kimyasallar, hatta fiilen saldırı ve savunmada yapılmak amacıyla kullanılmasa dahi, öyle üretilmesi dahi fiilen saldırı ve savunmada kullanılan her şey silahtır diyor. Mesela şu bir alet diyelim ki, buradaki camları açan bir alet. Ben bunu da sizin kafanıza atarsam veya bir terliği sizin kafanıza atarsam ve siz yaralanırsanız silahla yaralama olur. Bakın bu fiilen veya terlik saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış bir alet değil. Aynı ama şey elimdeki kalem için de geçerli. Ben onu düşündüm. Bunu attınız ve saplandı. Tamam. Bu silahtır diyor. Terlik, kalem. Yeter ki fiilen saldırı ve savunmada kullanın diyor. Burada bu bıçak silahtır demiyor başsavcılık. Bu böyle bir tespit yapmıyor hukuken. Bunu zaten hukuken yapamaz da silahtır. Ama ölümün silahlı olmasıyla silahsız olması arasında ceza miktarı bakımından bir fark yok bizde. Yaralamanın silahlı olması ile olmaması arasında fark var. Silahlı olursa ceza yaralamada yara oranında artıyor. Ama ölümde yok. Kaldı ki burada silahla öldürme vardır. Bıçak Türk Ceza Kanunu 6. maddesine göre fiilen saldırı ve savunmada kullanılmış ve silahtır. Fakat 636 sayılı kanundan kaynaklanan ayrı bir ceza gelir mi? Yani taşınması ve bulundurulması yasak bir bıçak mıdır? Tam tartışma konusu bu. Emniyet raporunda diyor ki yasak nitelikte değildir. Savcılıkta diyor ki bu raporu esas alarak yasak nitelikte değildir. O yüzden takipsizlik kararı veriyorum. Biz de diyor ki bu rapor hatalıdır. Buradan takipsizlik vermemeliydin. Ek olarak bir iddianame tanzim edip buradan da cezalandırmalıydın. Çünkü bu sivri uçlu bir bıçaktır ve insan öldürüldü. Meslek ve sanatın icrası kapsamında kullanılmadı diyoruz. Peki ya Rezan Bey, çok özür dilerim, hani araya giriyorum. Böyle bir rapor baştan nasıl, yani dinlerken siz de birkaç kez tekrar ettiniz. Ben de birkaç kez doğru anladım mı diye içimde tekrar ettim. Böyle bir raporun verilmesi çok abes, anlamda çok zorlanıyorum. Bu raporun hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu rapor kapsamında raporu dayanak alarak gerekçe verilen kovuşturma yer olmadığına dair karar, yani takipsizlik kararına da itiraz edeceğiz. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanıp sonuna kadar mücadele edeceğiz ve buna da itiraz edeceğiz. Kimsenin endişesi olmaz. En çok onu sormak istedim. Çünkü aileyle de konuştuğum ettiğim için dün İtalya, yani İtalyan başkonsolosu dahil olmak üzere böyle de bir paylaşım yapmak durumunda kaldılar. Bu mesele ortaya çıktıktan sonra, o yüzden herkes bunu sorar vaziyette. Yani biz bu rapora itiraz edeceğiz. Hukuki mücadelemize devam ediyoruz. Bu İtalya paylaşımında da beraber karar verdiğinizi düşünüyorum aileyle. Herhalde bu artık bir son nokta mıdır? Benim İtalya paylaşımıyla ilgili haberim yoktu açıkçası. Fakat şunu bana söylemişti Yasemin Hanım. İşte Andre evinin sonunda İtalyan. Dolayısıyla Ahmet de bir yönüyle İtalyan vatandaşı. Biz randevu aldık. 22-28 arası İtalya'da olacağız. Bakan yardımcılarıyla, İtalyanlarla da görüşeceğiz. Onların da bu sürece katkı sunması, takipçi olmasını, sonuçta onların da vatandaşı eş zamanlı ricacı olacağız demişti. Bunu 2 ay önce söylemişti. Fakat ben bu açıklamanın kaleme alınmasından haberim yok. Açıklama kaleme alındıktan sonra Yasemin Hanım bana yolladı. Biraz evladını kaybetmiş acılı bir anne, olağanüstü koşullarda ayakta duruyor. İlaçlar ayakta duruyor. Birçok konuya da ilk tam yerinde değil algıları. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Çünkü biricik evladı katledildi. Ya öncesinde benim de haberim ve bilgim yoktu ama bu hukuki bir şey olmadığı için, yani hukuki mesnedi olan bir aksiyon olmadığı için ailenin kendi vereceği bir karardır. Bana bilgi verseler bile onların kendi takdirleri, öyle derdim ben. Ve dolayısıyla onlar kendilerince böyle bir açıklama yapmayı Andre ile Yasemin uygun görmüşler. Yapmışlar. Yapıldıktan sonra bana sosyal medyada Yasemin Hanım yolladı. Ben öyle haberdar oldum açıklama. Anlıyorum. Son bir de, çok da zamanınızı diyorum almak istemiyorum ama şöyle bir şey soracağım. 20 Haziran diye biliyorum tarihimiz. Yani
herkes bu konuyla ilgili bir fikir beyan ediyor ya sosyal medyada ve bekliyoruz. Biz emsal karar dedik. Ayşenur Hanım'la ben yayın yaptığımda bir emsal karar bekliyoruz. Ve bir yasa değişikliği bekliyoruz. Bu Ahmet Menguzi davasının bir mihenk taşı olmasını bekliyoruz Türk adalet sisteminde diyoruz. Siz 20 Haziran'da nasıl bir beklenti içindesiniz? Bu Bir defa şöyle. Aslında bazen biz ihtimaller üzerine düşünce gerçekleri ıskalayabiliyoruz. Rosa Parks meselesi vardı, biliyor musunuz? Rosa Parks Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyahi ve bir terzi aslında. Bir otobüse biniyor. Güney eyaletlerinden birinde. Otobüste 4. sıraya oturuyor. Yanına 4 tane daha siyahi vatandaş oturuyor. Otobüs doluyor. Bir beyaz geliyor. Ayakta beklerken kalk diyor onlara. Çünkü o zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin o çok eyaletinde 1. sıraya, 2. 3. sıraya oturan onlar mutlaka kendilerine gösterilen yere oturuyorlar. 4 siyahi vatandaş da kalkıyor. Rosa Parks kalkmıyor. Şoför ayağa geliyor, o da ikaz ediyor. Şoförü de dinlemiyor. Emniyetin önüne, polisin önüne çekiyorlar aracı. Rosa Parks 3 ay tutuklu kalıyor. Tahliye olduktan sonra sonuna kadar bu meseleyi federal mahkemeye, yüksek yargıya kadar götürüyor. Ve onun bu etkin kararlı insan hakları mücadelesiyle artık siyahilerle ilgili o ayrımcı, ırkçı bakış açısı ve perspektif ortadan kalkıyor. Bütün o kanunlar iptal ediliyor, bu kurallar, ve toplumsal hayatta daha eşitlikçi bir anlayış egemen oluyor. Yani Rosa Parks tek başına bunu yapıyor. Hatta sanıyorum 99'da da kendisine dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından insan hakları ödülü verildi. Bill Clinton kuvvetle muhtemelen, öyle hatırlıyorum. Şimdi burada da biz Ahmet Menguzi'nden yasa değişikliğine dair bir mücadele veriyoruz. Ahmet'imizi kaybettik. Başka Ahmetleri yitirmeyelim. Yitirdiğimizde de kamu vicdanını rahatsız eden yasal düzenlemeler uygulanmasın diyoruz ama bir gerçekliği ortaya koymamız lazım. O da şu: ceza hukukunun zaman bakımından uygulanması var. Suç işlendiği zaman, hüdütte olan kanuna tabidir. Lehe olan yürür, aleyhte olan geriye yürümez. Yani bundan sonra Ahmet gibi evlatlarımızın katledilmesinin ne dair geçebiliriz belki. Evet. Katledilmesine dair bütün soruşturma ve yargılamalarda kanun değişiklikleri uygulanabilir yürürlüğe girerse. Fakat bu faillerin cezasını arttıran, şartla salıvermenin uygulanmamasını sağlayan, yaş küçüklüğü indiriminin bu kadar çok değil de daha az olması ve faillerin daha yüksekten ceza almasını sağlayacak olan, adli idare olaya karışmasalar bile daha geç cezaevinden tahliyelerini sağlayacak olan bütün düzenlemeler Ahmet'ten sonra olacak. Ahmet bakımından uygulanmayacak. Ceza hukumu zaman bakımından uygulanmasına aleyhte olan geriye yürür, lehte olan geriye yürür, aleyhte olan geriye yürümez. Yani siz bir suç işlediniz, sizin işlediğiniz cezası 2 yıl sonra 5 yıla çıkarılırsa size uygulanmaz. Ama 2 yıl olan ceza 1 yıla indirilirse o size uygulanır. Sana lehine olan uygulanır geriye, aleyhine olan geriye yürümez. Dolayısıyla bir hukuki mücadele var. Ben de bir kanun düzenleme yazdım. Bu konuyu isteyen milletvekilleri ve parlamenterler, takip edenlerle de paylaştım. Kapsamlı bir yaptım, gönderdim. Orada bir çalışma yürüyor. Kamu vicdanını rahatsız eden sonuçta ortaya çıkmasın diye sonuna kadar emsal mahiyette ciddi bir hukuki mücadele veriyoruz. Ve o düzenlemeyle ilgili parlamentoda bir süreç yürüyor. Ben yazdım, kaleme aldım ama Ahmet için uygulanmayacak. Fakat Ahmet'in Rosa Parks'ta olduğu gibi belki de cansız bedeninin hunharca vahşice katledilmiş olan ve hepimizi evladı olan Ahmet'in bu cinayeti, bu elin olay belki de başkaca Ahmetlerin yitirilmemesi için veya başkaca Ahmetler yitirildiğinde emsal mahiyette cezalandırmanın için bir vesile olmuş oldu. Keşke böyle bir vesile olmasaydı. Hepimizin içi acıyor ama geldiğimiz nokta bu. Bu bir. İkinci mesele, Hrant Dink'in katili 21 yıl ceza aldı. Evet. Benim takip ettiğim Cem Gariboğlu, Münevver Karabulut katleden, testereyle kafasını bedeninden ayıran, belki de kadına şiddet, kadın cinayetleriyle ilgili ilk fikri takip ve farkındalık sürecini ortaya koyan bu olay 24 yıl hapis cezası aldı. Bizim için hukukumuzda Türk Ceza Kanunu 31. maddesinin 3. fıkrasına göre 15 ila 18 yaş arasında olan bir fail bir katlederse ağırlaştırılmış müebbet hapisten cezası 18 ila 24 yıla iniyor. Bizim iç hukukumuzda alınabilecek en ağır ceza 24 yıl. Hiçbir indirim uygulanmazsa, haksız tahrik, takdir indirim sebepleri başta olmak üzere hiçbir indirim sebebi uygulanmazsa alınabilecek maksimum ceza bizde 24 yıl. 24 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar hocam? Bunu soracağım. Yani soracağım.
hiçbir adli idari olaya karışmazsa, Tamam. cezaevinde iyi halli diye tabir ediyor ya, adli idari olaya Biliyorum. karışmazsa, şart asalı verme süresi normalde 1/2, kasten öldürmelerde 2/3. 16 yıl cezaevinde kalır. 1 yılda denetimli serbestlikten faydalanır, 15 yıl cezaevinde. 15 etti, evet. Yani hiçbir adli idari olaya karışmaz. Cezaevi İdare Gözlem Kurulu'da karışmadıklarına dair raporu verip açık cezaevine ise şartla salıvermeden faydalanırlar ve 30 yaşında henüz ıslah rehabilite olmadan kamu vicdanını rahatsız edecek şekilde tahliye olur. Bizim mevzuatımız böyle. Yani bu mevzuatımızda adi suçlarda şartla salıverme 1/2, kasten öldürmelerde 2/3, suçlarında 3/4. Yani siz diyelim ki bir yağma veya hırsızlığa maruz kaldınız. Hırsız 20 yıl ceza aldı. 20 yıl cezaevinde kalmıyor. 10 yıl kalıyor. Hiçbir adli idare olaya karışmazsa. Bir yılda denetim serbestlik 9 yıl. 1/2. Kasten öldürmelerde 20 yıl aldı. 14 yıl kalıyor. 2/3. Bir yılda denetim serbestlik 13 yıl kalıyor. Burada da Minguzi evladımızın katli neticesinde alınabilecek maksimum ceza, haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyorlar. Ezberlenmiş, kurgulanmış cezayı minimize etmeye yönelik savunmalarda bulunuyorlar. İyi halliyiz, pişmanız, keşke biz olsaydık falan gibi şey perspektifler ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz hiçbir şekilde bunlara itibar edilmemesini hukuk tekniği bakımından sağlayacağız. En azından bizim için hukukumuzdaki 24 yıl hapis, 24 yıl 24 yıl hapis cezası gerektiren emsal mahiyette ceza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Ama gelin görün 4 yılında yatarı bizde şartla salıverme ve denetim serbestlik düştükten sonra kasten öldürme suçlarında 15. 15. Yani bütün şartlar bizim istediğimiz gibi gitse de maksimum 15 sene gibi bir süre olacak. Olabilecek ceza 24 yıl. Hiçbir adli idare olaya karışmazsa, cezaevinde bir olaya karışırsa 24 yıl yatar. Ama hiçbir olaya karışmazsa da şartla salıverme denetim serbestliği 15 yıl sonra tahliye olacaktır. Denetim süresi olacaktır. Geri kalan 9 yıl. 9 yıl içinde yeni bir suç işlerse hem işlediği suçun cezasını hem de geri kalan 9 yılı çekecektir. İşlemezse dışarıdaki 9 yılın sonunda cezasını çekmiş sayılacaktır. 24'ten 15 düştükten sonra 9 yılı söylüyorum. Yani hani insan şey diye düşünüyor. Gerçekten hani bir hayat kayboldu. Gencecik bir çocuğu kaybettik. Yani bunun bir bedeli, rakamlarla verilebilecek bir bedeli yok. Ancak dediğim gibi sizin mücadeleniz için ben de teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir emsal olur. Yani bundan sonraki Ahmetler için bir şeyler değişebilir. Daha caydırıcı bir hale gelir de bu matematiği biz nasıl yapıyorsak suça meyilli insanlar da yapabiliyor. Onlar da bu matematiği yapmazlar ve hayat daha farklı ilerler diye umuyorum. Evet. Biz de öyle umuyoruz. Endişeniz olmasın. Maddi gerçeğin ortaya çıkması, adaletin tecellisi için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Ben hemen hemen kamera kayıtlarını ortaya çıkaran da biliyorsunuz biziz. 2 kişiyi tutuklatan da bizim şikayetin sonucunda oldu. Biziz. Olay yerine keşfe giden de keza Ayşenur Hanım'la biziz. Bu kamera kayıtlarının silindiğine dair kamuoyuna bilgilendirme yapan yazdık. Onu 2 milyon kişi görüntülemiş. 2 milyon yani düşünün. Ciddi bir görüntüleme ve ana akım medyada da hepsinin açıklamasını yaptık. Her yerde manşet oldu, biziz. Bu bıçak meselesini gündeme getiren yine biziz. Yani sonuna kadar hukuk sürecin takipçisi. Hiç merak etmesin. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bu kadar yoğun bir günde vakit ayırdığınız için ekstra teşekkür ederim. Bağışlayın. Olağanüstü bir yoğunluk var. Sizi planlarınıza sunuyoruz. İzleyicilerimiz bizi bağışlasın geçtiğimiz için. Çok teşekkür ederim. Takipte kalacağım. İnşallah 20 Haziran'dan sonra tekrar meseleyi konuşma şansım olur sizinle. Çok teşekkür ederim Rezan Bey katıldığınız için. Selam sevgi sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Çok teşekkür ederim.